birlikte tutuyorsun değil mi? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Türkiye'de son zamanlarda her gün yeni bir hak ihlali veya keyfi uygulama ile karşılaşmaktayız. Mağduriyetler sisteme muhalif olan her kesime karşı ciddi şekilde artmış durumda. Hele ki konu Müslimler olunca bu durum daha da bir perçinleşmektedir. Bugün Haris Hoca'nın 3 yıldan fazla tutuklu bulunduğu dosyanın duruşma günüydü. Mahkeme heyeti Haris Hoca hakkında tutukluluğun devamına ve mahkemenin 18 Eylül tarihinde görülmesi şeklinde karar vererek 3 yıldır yapboz oyununa çevirdiği hukuka yeni bir skandal karar daha eklemiş oldu. Bugün adalet herkese lazım sözü, adalet mülkün temelidir sözü kadar sıradanlaştı. Zaten ağır aksak işleyen hukuk sistemi önce FETÖ, sonra da 15 Temmuz darbe girişim bahanesiyle mevcut hükümet eliyle adeta katledilmiş duruma geldi. Haris Hoca ve Tevhid ve Sünnet camiası 2008 yılından bu yana farklı örgüt isimleri altında defalarca operasyona maruz kalmış, yıllarca mahkumiyetler yaşamış ve bazı dosyalar hukuksuzca hükme bağlanmıştır. Dosyaların içeriği, isnat edilen suçların tamamı aynı konular olmasına rağmen hatta sonradan oluşturulan tüm dosyalarda önceki dosyalara delil gösterilmişken istinaf ve Yargıtay'ın da dosyaların birleştirilmesi yönündeki açık hükmü ortadayken mahkemeler üst mahkemelerin kararlarını tanımayarak dosya birleştirilmesine yanaşmamakta, mağduriyetler katlanarak devam etmektedir. 9 Nisan tarihinde yapılan yeni duruşmada ise 3 senelik tutukluluk durumundan sonra mahkemeden toplanacak başkaca delillerin olmayışı, sanığın delilleri karartma durumunun olmaması, sanığın cezaevinde tutuklu olarak geçirdiği süre ve ahim kararları da göz önünde alınarak ev hapsi şartı ile tahliye kararı çıkmıştı. Aynı gün HDP vekillerinin ve PKK'ya yakın gazetecilerin, sonra da CHP Grup Başkan Vekilinin meclisteki konuşmasının ardından yargı baskı altında bırakılmış ve Haris Hoca cezaevinden çıkmadan saatler içerisinde yeniden tutuklanmıştı. 3 yıldır dosya içeriğini bilen bir heyet tarafından Haris Hoca tahliye edilmişken nöbetçi mahkeme tahliye zikredilen aynı gerekçeleri sebep göstererek bu sefer üyelikten tutuklamıştı. Bugün de Türkiye'de siyasi ve hukuki oyuncuların yüksek performans sergileyerek sürdürdüğü bir hukuk tiyatrosu devam etti. Önce 12,5 yıl ceza alan, sonra cezası bozulan, cezası bozulduğu halde tahliye edilmeyen, 3 yıl tutukluluk ardından tahliye edilip fakat siyasilerin baskısıyla saatler içerisinde cezaevindeyken tekrar tutuklanan Haris Hoca'nın tahliyesi yine gerçekleşmedi. Ülkemizin geldiği bu nokta gerçekten düşündürücüdür. Ülkemizin geldiği bu nokta gerçekten düşündürücüdür. Meydana getiren her mağduriyet, huzursuzluk ve rahatsızlığa sebep olur. Hiç şüphesiz iman edenler başlarına gelen her musibeti Allah'ın verdiği bir imtihan olarak kabul eder ve kulluğun gereği olarak sabrederler. Elbette ahiretteki büyük mahkemede sebebiyet veren bu mağduriyetlerin zerresini dahi karşı tarafta bırakmayacağımız aşikardır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Zulmün karşısındayız. Tevhidin safında zulmün karşısındayız.